Güneşli ve güzel bir Şili gününden herkese kucak dolusu selamlar. Bugün sizlerle birlikte Şili'de işletme sahibi nasıl olunur, şartları nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Bir önceki videomda sizlere Şili'de hangi meslekler yapılır, hangi işler yapılır, hangi işler daha revaçta bunlardan bahsetmiştim. Bugün ise sizlere Şili'de yatırım nasıl yapılır, bir işletme nasıl açılır, İşletme kiraları ne kadar? Bunlardan bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Eğer bir Şili kimlik kartına sahipseniz veya Şili oturum kartına sahipseniz burada iş yeri açmak çok daha kolay. Öncelikle Şili yabancı yatırımcılara fazlasıyla önem vermekte. Yatırımcıların da Şili gözdesi. Çünkü Şili bulunduğu konum itibarıyla Latin Amerika'nın en gözde ülkesi. Demokrasisi, ekonomisi gelişmekte olan bir ülke olmasıyla Şili çok cazip bir ülke. Bunu belirtmeliyim ki Şili'deki dükkan ve işletme yerlerinin kirası dolar bazında değişmekte. Şu anki güncel kur ile hesaplarsak Şili'de ortalama bir dükkan veya bir ofis 500 dolardan başlayan fiyatlarla tabii ki de kiralayabiliyorsunuz. Tabii bu fiyatlar ofisin veyahut da işletmenin bulunduğu konuma göre, büyüklüğe göre değişkenlik göstermekte. 500 dolardan başlar 2000-2500 dolara kadar çıkmakta. Özellikle pandemiden sonra işletme kiraları oldukça artış göstermekte. Dediğim gibi 500 dolardan başlayıp dükkanın büyüklüğüne, konumuna göre fiyatlar değişkenlik göstermekte. Yani açıkçası ortalama bir dükkan fiyatı 500 dolardan başlar 2000, 2500, 3000, 4000 dolara kadar çıkar. Bunu öncelikle göz önünde bulundurmanız gerek. Açıkçası Şili'de dükkan kiraları pandemiden sonra büyük bir artış gösterdi. Bunu göz önünde bulundurursak eğer şu an ortalama dükkan fiyatları 500 dolar ile 5000 dolar arasında değişmekte. Dediğim gibi bu fiyatlar dükkanın büyüklüğüne, konumuna göre değişkenlik göstermekte. Şimdi ise yabancı bir kişinin yani Şili kimlik kartı olmayan bir kişinin Şili'de nasıl işletme sahibi olacağına, Şili'de ikamet etmeyen kişiler de dahil olmak üzere gerçek veya tüzel kişiler olsun, tüm yabancı yatırımcılar yatırımlarını yapmadan önce SII'den bir vergi kimlik numarası yani RUT almalıdırlar. SII'nin açılımı ise Servicios de Impuestos Internos, yani Türkçe karşılığı Dahili Gelir İdaresi Başkanlığı. Buradan alacağınız RUT ile ilk adımı atmış oluyorsunuz. Bu adımları atarken tabii ki de kendinize yasal bir temsilci atamak zorundasınız. Bu yasal temsilci Şili'de ikamet etmek zorunda. Şilili veya Şili'de olan yabancı bir kişinin Şili kimlik kartı olması gibi. İkinci adım ise şirketin kuruluşu. Yani açacağınız firmanın adı, logosu, yapacağınız işin detayları, bunları belirtiyorsunuz. Üçüncü adım ise ticaret sicil kaydını yapıyorsunuz. Bu da bağlı bulunduğunuz bölgenin tapu sicil müdürlüğünden yapılıyor. Şirket kuruluşunu yaptıktan sonra kiraladığınız yerin, ofisin, dükkanın veya da restoranın artık hangi iş ile alakalı bir yer açıyorsanız bu yerin bütün izinlere sahip olup olmaması. Çünkü burada Şili'de bazı dükkanlar bütün izinlere sahip ve o şekilde kiralanıyor. Bazı dükkanlar ise ofisler veya da restoranlar artık hangi işi yapacaksanız yeni olduğu için hiçbir izne sahip değil. Şirket kurulumunu yaptıktan sonra belediyeye müracaat edip örnek veriyorum. Restoransa restoran için izinleri, kafeterya ise kafeterya için izinleri, turizm ise turizm için izinleri alıyorsunuz. Tabii bu izinlerin içerisinde alkollü, alkolsüz ve tekel tarzı şeylerin de izinlerini alıyorsunuz. Hepsi dahil. Dördüncü adım ise resmi gazetede yayınlanması. Noterden aldığınız belge ile resmi gazeteye gönderiyorsunuz ve resmi gazetede yayımlanıyor. Beşinci adım ise vergi gelir dairesinin sizi vergi mükellefi olarak ataması. Yani bu en son işlem. Bu işlem olduktan sonra iş yeriniz tamamıyla açık hale gelmiş oluyor. Tabii bu şirket kuruluşu, bütün izinlerin alınışı ortalama 7 ila 15 gün arasında sürmekte.
Bütün bunlardan sonra yabancı yatırımcıların minimum ne kadar bir paraya ihtiyacı olduğunu sorusuna gelelim. Şu an Şili'de resmi kaynaklardan araştırıp baktım ben. Herhangi bir bütçe, herhangi bir miktar belirtilmemiş. Tabii ki de bu sıfır bütçeli olacak diye bir kanun değil. Yani yapacağınız işin sınıfına göre belirli bir bütçeye tabii ki de sahip olmanız gerekmekte. Yani şöyle örnek verelim. Bir restoran açıyorsunuz. Restoranın yeri de 250 metrekare. Bu restoranın tabii ki de bir harcamaları olacak. İçine yapacağınız dizayn, dekor, çalıştıracağınız işçi sayısı, bunların hepsini göz önünde bulundurmanız gerekiyor tabii ki. Yani Şili hükümetinin demek istediği şu: senin burada yapacağın herhangi bir yatırım buradaki istihdam sağlayacağı için, o yüzden sizlere veya yabancı yatırımcılara ön ayak olmak, yabancı yatırımcılara daha çok destek olmak için herhangi bir bütçe koymuş değil. Burada küçük bir işletme, küçük ölçekli bir işletme açmanın değeri, maliyeti $5.000'dan başlamakta. Çünkü buraya geleceğiniz ilk zamanlarda İspanyolca bilmediğiniz için yanınızda çalıştırmanız gereken minimum 3 tane işçi olacak. Bu 3 kişinin maliyeti, dükkanın kirası, depozito, malzemeler, dekorasyon derken hani küçük bir işletmenin maliyeti size $5.000'dan başlar. Tabi bu fiyat dükkanın, açacağınız işin, yapacağınız meslek grubuna göre fiyatları değişkenlik göstermekte. Yani $5.000'dan başlayan fiyatlarla tabii ki de burada küçük ölçekli bir firma, işletme kurabilirsin. Yani arkadaşlar, kısacası Şili hükümeti yabancı yatırımcılardan sermaye veya banka hesap bilgileri gereksinimi duymuyor. Tabii ki de bu milyon dolarlık yatırımcılar hariç. Çünkü milyon dolarlık yatırımcılarla alakalı başka koşullar devreye giriyor. Benim bu videodaki anlattıklarım küçük ölçekli, yani 5.000 ile 50.000 dolarlık arasında yatırım yapmak isteyen, sermayesi olan insanlar içindi. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.